1 Şubat 1959. Sovyet hükümeti, Ural Dağları'nın en ücra köşesinde 9 deneyimli dağcının cesedini bulduğunda, dünya tarihinin en rahatsız edici gizemlerinden biriyle yüz yüze geldiğini henüz bilmiyordu. Çadırları içeriden yırtılmıştı. Bazıları iç çamaşırlarıyla karlı gecede koşmuştu. Bir kadının dili kopmuştu. Başka birinin kafatasında çatlaklar vardı. Ve en tuhafı, cesetlerden bazılarının kıyafetlerinde o dönemin teknolojisiyle tespit edilebilen radyasyon izleri bulunmuştu. Ne bir hayvan saldırısı, ne bir çığ, ne de basit bir donma vakası. Bu, mantığın sınırlarını zorlayan, her açıklamanın yeni sorular doğurduğu, 60 yılı aşkın süredir bilim insanlarını, dedektifleri ve komplo teorisyenlerini uykusuz bırakan bir muammaydı. Peki ya gerçek? Ya orada o gece gerçekten olan, bugüne kadar gizlenen, belki de hiç anlaşılamayacak olan şey? Bu belgesel boyunca Dyatlov geçidinin karanlık sırlarını katman katman soyacağız. Her bulgu bizi yeni bir soruya götürecek. Her cevap daha derin bir çelişkiyi ortaya çıkaracak. Çünkü bazı olaylar vardır. Ne kadar araştırırsanız araştırın, gerçek her zaman parmak uçlarınızdan kayar gider. Ve Dyatlov geçidi işte tam da böyle bir olaydır. Hazır mısınız? Çünkü bir kez bu hikayeye adım attıktan sonra geri dönüş yoktur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kayıp gerçeklere hoş geldiniz. 23 Ocak 1959. Sverdlovsk. Bugünkü Yekaterinburg şehri. Bir grup genç, neşeli ve heyecanlı bir şekilde tren istasyonunda toplanmıştı. Onlar, Ural Politeknik Enstitüsü'nün en parlak öğrencileriydi. Lider Igor Dyatlov, 23 yaşında, deneyimli bir dağcı ve mühendislik öğrencisiydi. Yanında 8 arkadaşı daha vardı. Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonishenko, Nikolay Thibaut Brignoles ve Alexander Zolotaryov. Grup başlangıçta 10 kişiydi ama Yuri Yudin yolculuğun 2. gününde hastalandı ve geri döndü. Bu karar hayatını kurtaracaktı. Yudin, grubun tek hayatta kalan üyesi olarak ömrü boyunca o gece olanları anlamaya çalışacaktı. Çektikleri son fotoğraflara bakın. Gülüyorlar, şakalaşıyorlar. Hiçbiri birkaç gün sonra yaşayacakları dehşeti hayal bile edemiyor. Bu masumane neşe, hikayenin en rahatsız edici yanlarından biri. Çünkü fotoğraflarda gördüğünüz bu insanlar, kısa süre sonra gizemli bir şekilde ölecekler. Nereye gidiyorlardı? Neden bu kadar hazırlıklıydılar? Grup, Kuzey Ural'da zorlu bir kış tırmanışı yapmayı planlıyordu. Hedefleri Otorten Dağı'na ulaşmaktı. Bu, gitme anlamına gelen Mansi dilinde bir kelimeydi. Yerli halk, bu dağa ölülerin dağı da derdi. Ama genç dağcılar böyle hurafelerle ilgilenmiyordu. Onlar için bu, bir derece, bir başarı rozetiydi. Sovyet sisteminde böyle başarılar kariyer için önemliydi. İyi donanımlıydılar. Dyatlov, titiz bir planlayıcıydı. Yiyecek, çadır, uyku tulumu, kar ayakkabıları, harita, pusula, her şey eksiksizdi. Deneyim seviyeleri de yüksekti. Grup üyeleri daha önce benzer zorlukta tırmanışlar yapmıştı. Hiçbir şey tesadüfe bırakılmamıştı. Günlükler ve fotoğraflar bir rota anlatıyor. Grubun günlükleri ve kameraları olaylardan sonra bulundu. Bu malzemeler yolculuklarının ilk günlerini ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. 27 Ocağı kadar her şey normaldi. Hava kötüleşiyor, ilerlemeleri yavaşlıyordu ama ruh halleri hala iyiydi. Son kamp yerlerinde çekilen fotoğraflar bile sıradan görünüyor. Bir çadır kuruyorlar, yemek pişiriyorlar, dinleniyorlar. Ama 1 Şubat'ta bir şeyler değişti. Günlükler kesildi, son fotoğraflar çekildi ve ardından sessizlik. İşte ilk tuhaf detay. Grup planladığı rotadan saptı. Dyatlov'un günlüklerine göre 1 Şubat'ta yanlış yöne gitmişler. Otorten'e gitmek yerine
Kolat-Syakhl adlı bir yamaca tırmanmaya başlamışlar. Kolat-Syakhl, Mansi dilinde ölülerin dağı anlamına geliyordu. Neden rota değiştirdiler? Hava mı kötüleşti? Kaybolduklarını mı düşündüler? Yoksa başka bir sebep mi vardı? Dyatlov, deneyimli bir dağcıydı. Basit bir navigasyon hatası yapması pek olası değildi. Ama o gün verdikleri karar, ölüm fermanlarını imzalamak oldu. Son gün çekilen fotoğraflarda bile gruptan tedirginlik izleri yok. Aksine çadırlarını kurmuşlar, akşam yemeği hazırlığı yapıyorlar. Son fotoğraflardan biri çadırın içinden çekilmiş. Dyatlov ve arkadaşları gülümsüyor. Bazıları şakalaşıyor. Her şey yolunda dercesine bir hava var. Ama aslında o anda tam olarak nerede olduklarını bilmiyorlardı. Çadırlarını kurdukları yer, ormanlık alanın 1 kilometre yukarısında tamamen açık bir yamaca kurulmuştu. Deneyimli dağcılar için alışılmadık bir tercihti bu. Normalde rüzgardan korunmak için ağaçların arasında kamp kurarlardı. Neden orada durdular? Bu sorunun cevabı belki de tüm sırrın anahtarıdır. Deneyim ve kötü karar. Dyatlov grubu deneyimliydi. Hepsi zorlu kış koşullarında dağcılık yapmıştı. Ama 1 Şubat gecesi verdikleri kararlar, deneyimsiz acemilerin yapacağı türden hatalardı. Açık bir yamaca çadır kurmak, ormanlık alandan uzak durmak, hava kötüleşirken yola devam etmek. Bu çelişki, araştırmacıları yıllarca rahatsız etti. Akıllı insanlar neden bu kadar aptalca kararlar aldı? Bazıları çığ riskini öne sürdü. Belki de açık arazide çığdan kurtulmayı ummuşlardı. Ama bölgede çığ riski düşüktü. Eğim yeterli değildi. Başkaları psikolojik baskı dedi. Belki de amaçlarına ulaşma hırsı mantıklı düşünmelerini engelledi. Ya da belki de o gece bizim bilmediğimiz başka bir şey vardı. Arama ekipleri çadırı bulduğunda manzara dehşet vericiydi. Çadır içeriden tırnaklarla ve bıçaklarla yırtılmıştı. Dışarıdan bir saldırı yoktu. İçerideki insanlar çaresizce dışarı çıkmaya çalışmıştı. Ama neden? Dışarısı -25 ile 30 derece. Kimse böyle bir soğukta çadırını yırtıp dışarı çıkmaz. Özellikle de kıyafetlerini giymeden. Çadırın içinde ayakkabılar, mont ve ceketler bulundu. Yemek vardı. Kişisel eşyalar yerli yerindeydi. Hiçbir şey çalınmamıştı. Ama insanlar ortadan kaybolmuştu. Çadırdan 1,5 kilometre uzakta, ormanın kenarında ilk 2 ceset bulundu. Yuri Doroshenko ve Yuri Krivonishenko. İkisi de iç çamaşırlarıyla, çıplak ayaklı, bir ağacın altında donarak ölmüştü. Yanlarında küçük bir ateş kalıntısı vardı. Ama ateş yetersizdi. Sadece birkaç dal yanmıştı. İlk 2 ölüm donma sebebiyle olmuştu. Otopsi raporları açıktı. Ama sorular da o kadar açıktı. Neden çadırdan kaçtılar? Neden kıyafetlerini giymediler? Neden çadıra geri dönmediler? Ve en önemlisi, korkuları neydi? Arama çalışmaları devam ederken yolda 3 ceset daha bulundu. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova ve Rustem Slobodin. Üçü de çadıra geri dönmeye çalışırken donarak ölmüştü. Vücutlarında darp izleri vardı ama ölümcül değildi. Sanki düşmüş, çarpmış gibi görünüyorlardı. Ama en korkunç bulgu daha gelmemişti. 2 ay sonra, 4 Mayıs'ta kar erimeye başladığında arama ekipleri son 4 cesedi buldu. Ormanın içinde, küçük bir derenin yanında, kar altında gizlenmişlerdi. Ve bu cesetler farklıydı. Lyudmila Dubinina'nın dili, gözleri ve dudağının bir kısmı kopmuştu. Kafatası kırıkları oluşmuştu. Alexander Zolotaryov'un göğüs kafesi paramparçaydı. Nikolay Thibeaux-Brignol'un kafatası çatlamıştı. Bu yaralar korkunç bir güçle verilmişti. Otopsi uzmanı, bir araba çarpması kadar şiddetli diye tarif etti. Ama dışarıdan bir darbe izi yoktu. Cilt sağlamdı. Sadece kemikler kırılmıştı. Bu imkansızdı. Ve işte o andan itibaren Dyatlov geçidi sadece trajik bir kaza değil, çözülemeyen bir gizem haline geldi. Grubun geri dönmemesi üzerine aileler endişelendi. Planlanan dönüş tarihi 12 Şubat'tı. Ama 20 Şubat olduğunda hala haber yoktu.
Gönüllü arama ekipleri, askerler ve diğer dağcılar harekete geçti. 26 Şubat'ta çadırı buldular. Manzara onları şoke etti. Çadırdan çıkan ayak izleri orman yönünü gösteriyordu. 8-9 kişiye ait ayak izleri vardı. Bazıları çıplak ayak, bazıları sadece çoraplıydı. İzler düzenliydi. Panik belirtisi göstermiyordu. Sanki yürüyorlarmış gibi, koşmuyor gibiydi. Eğer büyük bir tehlikeden kaçıyorlarsa koşmaları gerekmez miydi? Ama ayak izleri yavaş ve düzenli bir yürüyüşü gösteriyordu. Sanki bilinçli olarak belirli bir yöne gidiyorlarmış gibi. Bu detay ani panik teorisini zayıflatıyor. Eğer çığ, hayvan saldırısı ya da ani bir patlama olsaydı, kaçış izleri çok daha kaotik olurdu. Ayak izlerinin düzenli olması, grubun organize bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Belki de bir lider, muhtemelen Dyatlov, onlara talimat verdi. "Sakin kalın, aşağı inin, ormana gidin." Ama neden? Tehlike neydi? Otopsi sırasında bazı cesetlerin kıyafetlerinde radyasyon tespit edildi. 1959 yılı için bu inanılmaz bir bulguydu. Soğuk Savaş döneminde radyasyon kelimesi nükleer silahları çağrıştırıyordu. Sovyet yetkilileri bu bilgiyi hemen gizledi. Ama yıllar sonra sızdırılan belgelerle ortaya çıktı. Özellikle Zolotaryov'un kazağında yüksek seviyede radyasyon vardı. Peki bu ne anlama geliyordu? Grubun radyasyona maruz kaldığı kesin. Ama nereden? İlk komplo teorisi burada başladı. Belki de Sovyet hükümeti bölgede gizli bir nükleer deney yapıyordu. Bir füze testi, radyoaktif madde sızıntısı ya da askeri bir kaza. Grup yanlış zamanda yanlış yerdeydi ve tanık oldu. Sonra da susturuldular. Bu teori cazip. Çünkü Sovyet rejimi gerçekten de birçok sırrı gizliyordu. Ama kanıt yeterli mi? Sadece bazı cesetlerde radyasyon vardı. Hepsinde değil. Eğer bölgede genel bir radyasyon kaynağı varsa, herkes eşit maruz kalırdı. Ama bulgular tutarsız. Ayrıca radyasyon seviyesi ölümcül değildi. Sadece normalin üzerindeydi. Bir nükleer patlamada insanlar anında ölür ya da çok daha yüksek seviyelerle karşılaşır. Belki radyasyon başka bir kaynaktan geliyordu. Belki de grubun bir üyesi işi gereği radyoaktif maddelerle çalışıyordu. Ya da belki de daha sonra cesetler nakledilirken bir kontaminasyon oldu. Dyatlov olayının ardından bölgede tuhaflıklar devam etti. Başka dağcı grupları gökyüzünde turuncu ve kırmızı ışık küreleri gördüklerini rapor etti. Işıklar gökyüzünde hareket ediyordu. Mansi yerlileri de benzer şeyler gördüklerini söyledi. Bu tanıklıklar UFO teorilerini besledi. Belki de grup dünya dışı bir varlıkla karşılaştı. Ama gerçekten bu kadar basit mi? Ural bölgesi o dönemde Sovyet füze testleri için kullanılıyordu. R-7 ve R-12 füzeleri bu bölgede test ediliyordu. Füze lansmanları gökyüzünde parlak ışıklar bırakabilir. Özellikle gece, alev ve duman izleri gökyüzünde küreler gibi görünebilir. Eğer 1 Şubat gecesi bir füze testi yapıldıysa, grup bunu görmüş olabilir. Belki de füze kontrolden çıktı, çadırlarına yakın bir yere düştü. Patlama ya da basınç dalgası onları çadırdan kaçmaya zorladı. Ama bu teori de kusurlu. Çünkü füze parçaları bulunmadı. Patlama krateri yoktu. Grubun kameraları bulundu. Filmler banyo edildiğinde birçok normal fotoğrafın arasında tuhaf bir görüntü çıktı. Son film karesinde karanlık bir arka plan ve puslu, belirsiz bir ışık vardı. Ne olduğu net değil. Bazıları sadece kameranın ışık sızması diyor. Bazıları ise bu tehdidin kanıtı iddiasında. Fotoğraf öyle puslu ve belirsiz ki yoruma açık. Ama olayın gizemini arttırıyor. Bu bölümden çıkardığımız sonuç şu: radyasyon, ışık küreleri, füze testleri. Bunların hepsi olası. Ama asıl mesele o gece grubun yaşadığı korku. Onları çadırlarını yırtıp soğuğa teslim olmaya iten şey öyle güçlüydü ki hayatta kalmak için tüm mantıklarını bir kenara bıraktılar. Ve bu korku ölümlerine sebep oldu. 9 cesedin otopsisi yapıldı. Raporlar ayrıntılıydı. Her birinin ölüm sebebi belirlendi. Ama bazı detaylar tıp camiasında bile şaşkınlık yarattı.
Yuri Doroshenko ve Yuri Krivonishenko hipotermiden öldüler. Vücutlarında büyük yaralar yoktu ama elleri yanıktı. Ateş yakmaya çalışırken yanmışlardı. Yüksek bir çam ağacının dalları kırılmıştı. Biri ağaca tırmanmış, muhtemelen çadırı gözetlemeye çalışmıştı. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin. Yine hipotermiden öldüler. Çadıra dönmeye çalışırken. Slobodin'in kafatasında küçük bir çatlak vardı ama ölümcül değildi. Muhtemelen düşmüştü. Eğer tehlike çadırdaysa neden geri dönmeye çalıştılar? Bu mantıksız görünüyor. Ama belki de tehlike geçmişti. Ya da belki donmak üzere olduklarını fark ettiler ve çadıra dönmekten başka şansları yoktu. İnsan vücudu aşırı soğukta farklı aşamalardan geçer. İlk başta titreme ile ısınmaya çalışırsınız. Sonra bilinç bulanıklaşır. Paradoksal soyunma denen bir durum yaşanır. Vücut o kadar soğumuştur ki beyin sıcak olduğunuzu sanır ve kıyafetlerinizi çıkartırsınız. Ama Dyatlov ve diğerleri bu aşamaya gelmemişti. Onlar bilinçliydi. Çadıra dönme kararı aldılar. Bu mantıklı bir karardı. Ama vücutları dayanamadı. Lyudmila Dubinina, Alexander Zolotaryov, Nikolai Thibeaux-Brignolle ve Alexander Kolevatov farklıydı. Vücutlarında ağır travma vardı. Dubinina'nın göğüs kafesi kırılmıştı. Birkaç kaburgası parçalanmıştı. Dili, gözleri ve dudaklarının bir kısmı kopmuştu. Zolotaryov'un da göğsü ezilmişti. Thibeaux-Brignolle'nin kafatasında derin bir çatlak vardı. Otopsi uzmanı Doktor Boris Vozrojdeny, yaraları bir otomobil çarpması kadar şiddetli olarak tanımladı. Ama dışarıdan yumuşak doku hasarı yoktu. Sadece kemikler kırılmıştı. Bu, çok büyük bir kuvvetin vücudu bir anda ezmesi anlamına geliyordu. En yaygın teori çığdı. Belki de çadırdan kaçtıktan sonra aşağıda küçük bir çığ oldu. Ya da kar kütlesi üzerlerine çöktü. Bu, göğüs kafeslerini ezebilirdi. 2020 yılında bir grup bilim insanı bu teoriyi test etti. Bilgisayar simülasyonları ve kar dinamiği çalışmaları yaptılar. Sonuç, çadırı küçük bir kar kütlesi vurmuş olabilir. Bu da onları kaçmaya zorlamış olabilir. Sonra da aşağıda başka bir çığa yakalanmış olabilirler. Ama problem şu, çığ kanıtı yok. Arama ekipleri çadır çevresinde çığ izi görmedi. Eğim, çığ için yeterli değildi. Yaklaşık 23 derece, çığ için minimum 30 derece gerekir. Kar tabakası inceydi. Ayrıca eğer çığ olsaydı, cesetler karlı bir alanın altında gömülü bulunurdu. Ama onlar açıkta, sığ bir derenin kenarında bulundu. Çığ teorisi cazip ama kanıt yetersiz. Bazı bilim insanları farklı bir açıklama önerdi. İnfrasonik rüzgar. Bu, insan kulağının duyamayacağı kadar düşük frekanslı ses dalgalarıdır. Belirli coğrafi koşullarda, özellikle dağlar ve vadilerde, infrasonik dalgalar oluşabilir. Bu dalgalar insanları etkiler. Panik, anksiyete, halüsinasyon, göğüs baskısı hissi yaratabilir. Hatta kalp atışını bile etkileyebilir. 1 Şubat gecesi rüzgar çok şiddetliydi. Belki de Kolat-Siyaklı'n yamacı infrasonik dalgalar üretti. Grup açıklanamayan bir korku hissetti ve kaçtı. İnfrasonik teori paniği açıklayabilir. Ama göğüs kafesindeki kırıkları açıklayamaz. Ses dalgaları kemikleri kıramaz. Belki de 2 ayrı olay yaşandı. Önce infrasonik rüzgar, sonra fiziksel bir kaza. Son 4 cesedin bazıları ilk ölen arkadaşlarının kıyafetlerini giymişti. Krivonishenko'nun pantolonunun bir kısmı Dubinina'nın üzerindeydi. Doroshenko'nun kazağı Zolotaryov'un üzerindeydi. Bu mantıklı. Hayatta kalanlar, ölenlerin elbiselerini kullanarak ısınmaya çalıştılar. Ama işte burada radyasyon devreye giriyor. Eğer radyasyon, cesetlerin kıyafetlerindeyse ve bu kıyafetler sonradan devredildiyse, radyasyon dağılımı tutarsız olacaktır. Ki öyle de oldu. Bu, radyasyon kaynaklı ölüm teorisini çürütüyor. Radyasyon bir faktör olabilir ama ölüm sebebi değil. Otopsi raporları şunu gösteriyor: birden fazla olay yaşandı.
Bir panik anı, çadırdan kaçış. Hipotermiden ölümler, ilk 5 kişi. Fiziksel travmalar, son 4 kişi. Bu basit bir kaza değil. Karmaşık, çok katmanlı bir felaketti. Mansi, Ural bölgesinin yerli halkıdır. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşarlar. Doğayla uyum içinde, şamanizm inançlarına bağlı bir topluluktur. Kolat-Siyahıl, Mansi için kutsal bir yerdir. Ölülerin Dağı diye adlandırılır. Efsanelere göre bu dağda antik bir kötülük yaşar. 9 şaman burada ölmüş. Ruhları hala yamacı dolaşır. Mansi avcılar bu bölgeden kaçınır, özellikle kış aylarında. Sovyet yetkilileri ilk başta şüpheleri Mansi halkının üzerine çektiler. Belki de gruba saldırdılar. Bölgelerine izinsiz girenleri cezalandırdılar, dediler. Ama bu teori hızla çöktü. Mansiler barışçıl bir halktı. Ayrıca soruşturma sırasında tüm Mansi köyleri kontrol edildi. Hiçbir şüpheli faaliyet bulunamadı. Soruşturma sırasında bazı Mansi avcıları ifade verdi. Ocak sonu ve Şubat başında gökyüzünde garip ışıklar gördüklerini söylediler. Parlak, hareketli, bazen turuncu, bazen beyaz ışıklar. Bir avcı şöyle dedi: "Ruhlar öfkeliydi o gece. Gökyüzü ateş gibiydi." Bu ifadeler mitoloji mi yoksa gerçek gözlemler mi? Mansi halkı şehir hayatından uzak, doğada yaşayan insanlardı. Gökyüzünü iyi tanıyorlardı. Eğer bir şey normalin dışındaysa fark ederlerdi. Mansi tanıklıkları modern askeri füze testleriyle örtüşüyor. O dönemde Rusya, Kapustin Yar ve Baykonur üslerinden füze testleri yapıyordu. Bazı füzeler Ural üzerinden geçiyordu. Mansi halkı bu teknik olguyu ruhların öfkesi olarak yorumlamış olabilir. Ama bu tanıklıkların değerini azaltmıyor. Tam tersine başka bir bakış açısıyla olayı doğruluyorlar. Mansi efsanesine göre Kolat-Siyahıl'da 9 şaman ölmüş ve Dyatlov grubunda 9 kişi öldü. Tesadüf mü? Mistik yorumlar bu sayı paralelliğine dikkat çekti. Belki de yerli inanç bir tür kehanetti. Belki de dağ 9 sayısıyla lanetliydi. Ama rasyonel açıklama daha basit. Efsane olaydan sonra popülerleşti. Belki de orijinal efsanede 9 değil, farklı bir sayı vardı. Ya da hiç sayı yoktu. Zaman içinde hikaye ile gerçek birbirine karıştı. Bazı Mansi yaşlıları şöyle dedi: "Gençler, kutsal toprağa saygısız davrandı. Dağ onları cezalandırdı." Bu animist bir düşünce tarzı. Doğanın kendi bilinci ve adaleti olduğuna inanç. Modern bilim bunu reddeder ama kültürel olarak önemlidir. Çünkü Mansi halkı için Dyatlov olayı sadece bir kaza değil, bir uyarıdır. Doğaya saygı göster, yoksa bedel ödersin. Bir detay daha vereyim. Dyatlov grubu yolculuğunun başında bir Mansi köyünden geçti. Köylüler onlara yiyecek verdi, yol gösterdi. Dostça karşıladılar. Grubun günlüklerinde Mansi halkına teşekkür yazıları var. Eğer Mansi halkı dağa çıkanları cezalandırıyor olsaydı, neden önce onlara yardım etsinler? Bu çelişki, Mansi saldırısı teorisini tamamen çürütüyor. Arama ekipleri, karda sadece grubun ayak izlerini buldu. Başka hiçbir insan izine rastlanmadı. Eğer Mansi ya da başka biri saldırsaydı, onların da izleri olurdu. Ama yoktu. Bu, bir dış saldırgan teorilerini zayıflatıyor. Ne Mansi halkı, ne askeri bir ekip, ne de başka bir grup oradaydı. Mansi halkının rolü tanıklıkla sınırlı. Onlar, bölgeyi iyi tanıyan, doğa olaylarını gözlemleyen insanlardı. Işık kürelerini gördüler ve bildirdiler. Ama olaya karışmadılar. Efsaneleri ise bölgenin tehlikeli doğasını anlatan kültürel bir uyarı niteliğinde. Soruşturma dosyalarında garip bir boşluk var. 1 Şubat, gece saat 21'den sonra sabah 8'e kadar hiçbir bilgi yok. Grubun o gece ne yaptığı, ne gördüğü bilinmiyor. Günlükler kesilmiş, fotoğraflar belirsiz. Bu 11 saatlik sürede ne oldu? İşte tüm sırrın özü burada. Mansi efsaneleri, bilimsel verileri destekliyor. Işık küreleri eşittir füze testleri. Ruhların öfkesi,
eşittir infrasonik rüzgar ya da doğal bir olay. Ölülerin dağı eşittir tehlikeli coğrafya. Bazen eski bilgelik ve modern bilim aynı gerçeği farklı dillerde anlatır. Sovyet yetkilileri olayı ciddiye aldı. Askeri savcı Lev Ivanov soruşturmayı yönetti. Arama ekipleri, kriminal uzmanlar, doktorlar görevlendirildi. İlk bakışta titiz bir soruşturma gibi görünüyordu. Ama Mayıs ayında ani bir karar geldi. Soruşturma kapatıldı. Resmi açıklama. Kaçınılamaz bir doğal güç nedeniyle ölüm. Detay verilmedi. Dosya sınıflandırıldı. Bölgeye girişler 3 yıl yasaklandı. Neden? Eğer sadece bir kaza olduysa neden bu kadar gizlilik? Soğuk Savaş dönemiydi. Sovyet rejimi birçok sırrı kamudan saklıyordu. Nükleer testler, askeri kazalar, bilimsel deneyler hepsi gizliydi. Diatlov olayı da bu kategoriye mi girdi? Bazı teoriler grubun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu savunuyor. Belki de askeri bir deney yapılıyordu. Grubun ölümü bir yan hasar olarak görüldü ve örtbas edildi. Ural bölgesi Sovyet füze testleri için kullanılıyordu. 1959 yılında kıtalar arası balistik füze testleri yapılıyordu. Ayrıca bölgede askeri tesisler, gizli laboratuvarlar vardı. 1 Şubat 1959 gecesi bir füze testi yapılmış olabilir. Eğer füze rotadan çıktıysa, Diatlov grubunun kampına yakın bir yere düşmüş olabilir. Patlama, basınç dalgası veya kimyasal maddeler gruba zarar vermiş olabilir. Bu senaryoda Sovyet yetkilileri hemen olay yerini temizledi, kanıtları yok etti ve dosyayı kapattı. Ailelere doğal bir kaza dediler. Ama eğer bir füze kazası olduysa enkaz olmalıydı. Metal parçalar, yakıt kalıntıları, kimyasal izler. Arama ekipleri hiçbir şey bulmadı. Sadece grubun eşyaları ve cesetleri. Belki de askeri ekipler arama ekiplerinden önce geldi ve temizledi. Ama bu çok hızlı ve etkili bir operasyon gerektirir. Ayrıca arama ekiplerinde gönüllü dağcılar da vardı. Hepsi susturulabilir mi? Zor ama imkansız değil. 1990'ların başında Sovyetler Birliği dağıldı. Birçok gizli belge açığa çıktı. Lev Ivanov, emekli olduktan sonra bir röportaj verdi ve şunları söyledi. Bana üstlerimden emir geldi. Işık küreleri hakkındaki tüm bilgileri dosyadan çıkarmam istendi. Radyasyondan bahsetmemem söylendi. Ben itaat ettim. Ama gerçeği biliyorum. O gece gökyüzünde bir şey vardı. Ve bu şey grubun ölümüyle ilgiliydi. Bu itiraf komplo teorisyenlerini heyecanlandırdı. Ama Ivanov detay vermedi. Bir şey ne demekti? Füze mi, UFO mu, başka bir şey mi? Ivanov yaşlıydı. Belki de hatıraları karışmıştı. Belki de medya ilgisi için abartı yaptı. Ya da belki de gerçekten bildiği bir şey vardı ama söylemekten korkuyordu. Tek bir kişinin sözü kanıt sayılmaz. Özellikle de o kişi dosyayı kapatan kişi ise. Olaydan sonra Kolatsyakıl bölgesine 3 yıl boyunca giriş yasağı kondu. Resmi sebep, güvenlik. Ama neden? Eğer sadece bir kaza olduysa neden bölge kapatılsın? Bu yasak, askeri bir operasyonun örtülmesi olabilir. Belki de bölge radyasyondan arındırıldı. Belki de başka kanıtlar toplandı ve yok edildi. Ya da belki de sadece başka kazaları önlemek içindi. Basit bir idari karar. Sovyet rejimi şeffaf değildi. Birçok olay gizlendi. Çernobil felaketi bile ilk başta gizlenmişti. Bu yüzden Diatlov olayının da örtbas edildiğini düşünmek mantıksız değil. Ama kanıt yetersiz. Spekülasyonlar var, belgeler yok. 2019 yılında 60. yıl dönümünde Rus yetkilileri olayı yeniden inceledi. 3 olası sebep üzerinde durdular. Çığ, kasırga, kar kütlesi düşmesi. Sonuç, çığ benzeri bir doğal olay. Resmi açıklama hala belirsiz. Askeri test ya da komplo teorilerine yer verilmedi. 2019 soruşturması bile kesin bir cevap vermedi. Çığ benzeri ne demek? Neden dil koparıldı?
Neden radyasyon vardı? Sorular hala orada. Ve Rus hükümeti cevaplamaktan kaçınıyor. 2000'li yıllarda bilim insanları Dyatlov olayını modern tekniklerle yeniden incelemeye başladı. Bilgisayar simülasyonları, biyomekanik analizler, meteorolojik modellemeler. Amaç, rasyonel bir açıklama bulmak. 2020'de İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar bir çalışma yayınladı. Çığ teorisini test ettiler. Sonuç, gecikmeli çığ mümkün. Normal çığ, anında olur. Kar kütlesi kayar, her şeyi süpürür. Ama gecikmeli çığ farklıdır. Kar yavaş yavaş birikir. Belirli bir noktada stabilitesini kaybeder ve saatler sonra hareket eder. Araştırmacılar, Dyatlov grubunun çadırını kurarken yamaçta küçük bir kar kütlesi oluşturmuş olabileceğini öne sürdü. Çadırın ağırlığı ve rüzgar karı sıkıştırdı. Gece yarısı kar kütlesi çöktü ve çadırın üzerine düştü. Araştırmacılar dijital bir model oluşturdu. Kar yoğunluğu, çadır yapısı, vücut pozisyonları hesaplandı. Simülasyon gösterdi ki 400 ile 500 kilogram ağırlığındaki bir kar kütlesi çadıra düşerse içeride uyuyan insanların göğüs kafesine ağır travma verebilir. Bu, Dubinina ve Zolotaryov'un göğüs kırıklarını açıklayabilir. Otopsi raporları gösteriyor. İlk 5 ölü, çadıra yakın bulunanlar, hipotermiden öldü. Göğüs travmaları yoktu. Eğer çadırda bir kar kütlesi düştüyse, neden bazıları yaralanmadı? Ayrıca arama ekipleri çadırı neredeyse bozulmamış buldu. Eğer büyük bir kar kütlesi düştüyse, çadır daha fazla hasar görmüş olurdu. Belki de kar kütlesi küçüktü. Ama karanlıkta gürültü ve baskı hissettiler. Paniklediler ve çadırı yırttılar. Dışarı çıktıktan sonra gerçek tehdidin ne kadar küçük olduğunu anladılar. Ama artık çok geçti. Soğuk ve karanlıkta kaybolmuşlardı. Bu senaryo davranışsal olarak mantıklı. İnsanlar panik anında irrasyonel kararlar alır. Eğer tehlike küçükse neden çadıra hemen geri dönmediler? 1,5 kilometre uzağa, ormana kadar gittiler. Bu bilinçli bir karardı. Sadece panik değil, belki başka bir faktör vardı. Rüzgar, ses, ışık, bir şey onları çadırdan uzak tuttu. Meteoroloji uzmanları bölgede katabatik rüzgar olabileceğini söyledi. Bu, dağın yamacından aşağı inen güçlü ve soğuk bir rüzgardır. Ayrıca dağın şekli karman girdapları oluşturabilir. Bu, rüzgarın belirli frekanslarda titreşim yapması demektir. Bu titreşimler infrasonik dalgalar üretir. İnsanları etkiler. Korku, anksiyete, panik yaratır. Hatta kalp ritmi bozulabilir. Eğer o gece güçlü bir katabatik rüzgar ve karman girdapları olduysa, grup psikolojik olarak etkilenmiş olabilir. Modern bilim tek bir sebep aramıyor. Bunun yerine bir dizi doğal olayın kombinasyonu olduğunu öne sürüyor. Gecikmeli kar kütlesi, çadırda hafif travma veya sadece korku. Katabatik rüzgar, güçlü ve soğuk. İnfrasonik dalgalar, psikolojik etki. Paradoksal soyunma, hipotermi belirtisi. Ormanda, karanlıkta düşmeler ve kazalar. Son 4 kişinin travmaları. Her bir faktör tek başına ölümcül değil. Ama hep birlikte bir felakete yol açtı. Lyudmila Dubinina'nın dili, gözleri ve dudaklarının bir kısmı kopmuştu. Bu, en rahatsız edici detaylardan biri. Nasıl olabilir? Bilim insanları, postmortem doğal ayrışma diyor. Dil ve gözler yumuşak dokulardır. Cesetler suda, dere kenarında bulunmuştu. Suyun akışı, küçük hayvanlar, sıçanlar, böcekler, yumuşak dokuları yiyebilir. Ama bu açıklama herkesi tatmin etmiyor. Çünkü otopsi raporu, travmatik kopma diye belirtilmiş. Ayrışma değil, travma. Modern araştırmalar birçok soruyu cevaplıyor. Ama bazı detaylar hala gizemli kalıyor. Bilim %80 açıklayabiliyor. Geri kalan %20 spekülasyon alanı. Ve işte bu %20, Dyatlov olayını efsane yapan kısım. Dyatlov olayı onlarca komplo teorisi üretti.
UFO'lardan gizli askeri deneylere, yetiden ruh çağırmaya kadar. Bazıları mantıklı, bazıları çılgınca. Ama hepsi aynı sorudan doğuyor. Gerçek ne? Belirsizlik rahatsız edicidir. İnsan beyni düzeni sever. Eğer resmi açıklama tatmin edici değilse, alternatif açıklamalar üretilir. Komplo teorileri dünyayı anlaşılır kılar. Gizli güçler olduğunu düşünmek, tesadüf olduğunu düşünmekten daha rahatlatıcıdır. 1. UFO ve uzaylılar. Işık küreleri, radyasyon, gizemli ölümler. Hepsi uzaylı saldırısına işaret ediyor. Belki grup bir UFO gördü. Belki de uzaylılar onları kaçırdı, deneyler yaptı ve geri bıraktı. Çelişki. UFO teorisi kanıtsız. Hiçbir uzaylı teknolojisi bulunmadı. Işık küreleri füze testleriyle açıklanabilir. 2. Gizli Sovyet deneyleri. Grup, gizli bir askeri tesise yaklaştı. Belki de biyolojik silah testi, psikolojik savaş deneyi yapılıyordu. Grubun ölümü bir kaza değil, bir susturmaydı. Çelişki. Eğer susturulacaklarsa neden cesetleri bırakıldı? Neden soruşturma açıldı? 3. Yeti veya bilinmeyen bir yaratık. Mansi efsanelerine göre dağlarda dev, tüylü yaratıklar yaşıyor. Belki de grup böyle bir yaratıkla karşılaştı. Yaratık saldırdı, onları öldürdü. Çelişki. Hiçbir hayvan izi bulunamadı. Yaraların çoğu dış bir saldırıdan değil, basınç travmasından kaynaklanıyordu. 4. Paranormal aktivite. Ruhlar, iblisler, kötü enerji. Belki de dağ lanetliydi. Grup, kötü ruhlara karşı savunmasızdı. Çelişki. Paranormal açıklamalar bilimsel olarak test edilemez. Komplo teorisyenlerinin ortak inancı. Gerçek biliniyor ama gizleniyor. Rusya, Amerika, gizli örgütler. Birisi gerçeği biliyor ama kamudan saklıyor. Bu inanç güvensizlikten beslenir. Sovyet rejimi gerçekten de birçok şeyi gizledi. Çernobil, Katyn katliamı, Gulaglar. Hepsi yıllarca saklandı. O yüzden Dyatlov'un da saklanması mantıklı geliyor. Sovyetler Birliği dağıldı. Soğuk Savaş bitti. Artık saklanacak stratejik bir sebep yok. Eğer gerçek bilinseydi, şimdiye kadar açıklanırdı. Belki de gerçek, sıradan bir doğal felaketti. Ama insanlar sıradanlığı kabul etmek istemiyor. Her yeni bilimsel çalışma, komplo teorilerinin alanını daraltıyor. Çığ simülasyonları, infrasonik rüzgar, radyasyon kaynakları. Hepsi olayı doğal sebeplerle açıklıyor. Ama bilim insanları bile %100 kesin diyemiyor. Çünkü bazı detaylar hala açıklanamıyor. Komplo teorileri belki de doğru değil. Ama Dyatlov olayını popüler kültürde canlı tutuyor. Filmler, kitaplar, belgeseller yapılıyor. Her nesil yeniden keşfediyor. Ve bu belki de olayın asıl mirası. İnsan merakının hiçbir zaman sönmeyen doğası. 2023 yılında emekli bir Sovyet askeri bir röportaj verdi. O dönemde bölgede görevliymiş. Şöyle dedi: "Evet, o gece füze testi yapıldı. Evet, bir şeyler ters gitti. Ama detayları bilmiyorum. Bize sadece bölgeyi temizleyin dediler." Bu tanıklık askeri test teorisini güçlendirdi. Ama resmi bir belgesi yok. Sadece bir kişinin sözü. Belki de gerçek şu: doğal bir felaket oldu. Ama aynı zamanda askeri faaliyet de vardı. İki olay aynı gece, aynı bölgede çakıştı. Grup yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Sovyetler bunu saklamadı. Sadece soruşturmayı hızla kapattı çünkü askeri sırları korumak istedi. Basit ama aynı zamanda karmaşık. 60 yılı aşkın süredir Dyatlov geçidi sorusu cevapsız kaldı. 9 genç insanın ölümü hala tam olarak açıklanamıyor. Bilim, sebeplerin %80'ini açıklayabilir. Ama %20'si olayı gizemli kalıyor. Belki de yaklaşım şöyle olmalı: tam bir cevap yok. Birden fazla faktör aynı anda etkili oldu. Doğa, insan hatası, talihsizlik. Hepsi birleşti ve trajik bir sonuca yol açtı.
Dyatlov olayı bir gizem olarak hatırlanıyor. Ama unutulmaması gereken 9 insan öldü. Aileleri, sevdikleri yıllarca acı çekti. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonishchenko, Nikolay Thibeaux-Brignolle ve Alexander Zolotaryov. Onlar maceraperest, cesur, akıllı gençlerdi. Hayatları bir trajedide sona erdi. Ama anıları yaşıyor. Bugün Kolatsyak'la dağcılar hala çıkıyor. Bölge yasaklı değil. Hatta bir anıt dikildi. Grubun öldüğü yere yakın bir yerde taş bir levha var. Üzerinde 9 isim yazıyor. Her yıl dağcılar oraya çıkıyor, saygı duruşunda bulunuyor.